Niran Ünsal, Demet Akalın Aktan Canlı. Niran Ünsal. Ne olmuş parça ya? O her yer. O neden öyle bir şey olmuş? Bir daha yapalım. İlginç. Biraz böyle caz var ya ama. Tam göğüs sesi bu arada. Full. Yani full diyafram ve göğüs. Başka hiçbir şekilde çıkmayacak ses. Bu arada Niran Ünsal da abi inanılmaz yani, şu şarkıyı çıkardığı zamandan bugüne sesinde hiçbir şey yok ya. Hiçbir problem yok ya. Maşallah diye tahtalara vurun yani. Çok acayip bir şey yani bu. Zaman içindeki bir sürü şarkıcının nasıl değiştiğini görüyorsunuz yani. Sesler nazallaşıyor, küçülüyor, gömülüyor, hasarlanıyor hala. Yani bu sesi böyle tam çıkarmak kolay iş değil. Daha yukarısı geliyor. Artık biraz çığlıkla karışmış. Ama hala. Vay artık o kadar söyleye söyleye tiyatral bir müzikal haline gelmiştir. Haktan müzikali. Bir daha ikinci. Double. Ben herhalde şey düşünüyorum ya çocuklar. Bir Hande Yener, bir Niran Ünsal yani. Yıllardır sesinin tınısından hiçbir şey kaybetmediler. Müthiş. Yani şu tam o yeri bulup oturtup o rengi bakın. Nefes. Gördüğünüz gibi. Ama hışırdama çok fazla tabii. O göğüs sesine sürekli yüklene yıllarca bir ses kaslarında tam kapanma yerine hafif böyle bir hava var. Dünleri burada yukarı kaldırarak alıyor. Artık oraya kadar. Ama ondan sonrası olağanüstü. Bakın müthiş bir şarkıcı ya. Gerçekten çok. Bu kadar uzun sene bu şarkıyı söyleyebilmek. Tempoyu da veriyor. Yorumla Otiz'den kaçtı. Yorucu şarkı abi, yorucu. Çok. Üf. Aman. Hakikaten inanılmaz söylemiş ya. Haktan da öyle. Niran Ünsal da öyle. Hakikaten. Yani başka bir seviyede şarkıcılar ya. Yani teknik olarak, şan tekniği olarak böyle falan demiyorsun ama şarkıcılıkları o kadar iyi ki. Hakikaten çok acayip yani. Baksanıza ya. Ama hep boyunda, hep boğazda olduğu için o ses tamamen böyle içeride hışır hışır kalmış. O da stilin verdiği bir şey. Bu stilde söylüyorlar çünkü. Hani şarkıcı doğmuş ya Niran Ünsal. Net yani. Bakın mesela bu parçanın ilk halini dinleyin şimdi. Haktan'ın. Yıllar öncesi yani. Özgün kaç yılında çıkmış bu şarkı? Bir bakmam mümkün mü? Bakıyorum hocam. Lütfen. Ya 90'lı yıllar olduğu kesin Haktan. Yani 90'ların bayağı erken 90'lar olması lazım. Bak. Aynı ton. Bakın. Daha keskin.
parlak, net bir renk görüyorsunuz. Yıllar içinde değişen ne? Biraz Evet. daha hışırtılı ve boğazlı. Kaç sene olmuş? 13 Ağustos 1996. 30. senesinde şarkı ha? Evet. Yani Niran Ünsal o ilk kaydın üzerinden 30 yıl geçmiş. Çok acayip. Yani ben olsam, yani mesela şu an okullarda tez yazan arkadaşlar, yani Niran Ünsal'ın özel sesinin üzerine sadece hani ses kaslarının yıllar içindeki durumunu vesaire, sadece onunla ilgili özel bir tez yazmak isterdim. 30 senede bu ses nasıl aynı tonda durabilmiş? Yani hakikaten olağanüstü. Elimde bu teknikle, yani şuraya doğru okuyarak. Çok acayip. Yani gerçekten ilginç bir durum yani bu. Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan, nasip olursa seni bulursam, hesap sorarsan sor. Gülüm mü dersin, gülüm mü dersin, yeter ki Hiç fena değil Demet Akalın da bu arada. seslensin. Bilirim senin için yaralı. Ona göre tabii ses kontrolü daha zayıf. Daha zayıf tabii ki. Yani kıyaslamak için, ama hiç fena değilmiş belli yere kadar. Hemen volüm küçülüyor ama, görüyorsunuz değil mi Demet Akalın girdiğinde? Bir anda daha kapalı okumaya alışkın olduğu için bakın. Bakın şimdi Niran Ünsal'ın getirdiğine. Gücen, hep böyle bir haşmet ve büyüklük var. Ama çok acayip bir fark işte ama. O bir alışkanlık. Onun çok erken yaşlarda öğrenmek gerekiyor. Özgün sesler geliyor. Nasip olursa Hemen kapalı başladı bakın. seni bulursam, Ve kapandığı zaman da nazala yerleşiyor. hesap sorarsan sor. Yani mesela o okuyuşta bir olur bir olmaz, bir gelir bir gelmez. Bir tam çıkar bir çıkmaz. Kapalı ağzının riski budur zaten. Gülüm mü dersin, gülüm mü dersin, yeter ki ses gelsin. Vurarak, diyaframla açık zaman zaman tutarak buralar çok güzel olmuş. Mesela burada patlaması gerekirken daralıyor gördüğünüz gibi. Hani bilirim gibi oluyor. Bilirim. O açıklığı görmüyorsun. Mesela biraz sonra Niran Ünsal gelirse ne yapar? Kırılmadıysa, darıl Yukarıya gelin. nasip olur da Yor. sonra hesap sorarsan sor. Gülüm mü dersin, ölüm mü dersin, yeter ki ses gelsin. Burası bilirim merak ediyordum. Kocaman bir nefes. Bilirim Ne haşmetli. Demek istediğim buydu yani. Keskin bir yerde tınlıyor bu arada. seni Aha, oğlum falset almak var ya orada. için yaralı. Çok acayip ya. Bazı insanlar abi çok acayip. Bu şans ya bu. Yani herkeste olmayacak bir şey Niran Ünsal'ın şansı. Hayat şansı. İlginç. Gerçekten ilginç yani. Bu bir şans. Bu kadar tekniği zorlayıcı okuyup, yani kendi okumanızın üstüne 10 tane zorlayıcı etki bırakıp ona rağmen entonasyonu tutup düzgün okumak, yani sesi hala çıkarmak, 30 yıl sonra aynı şekilde çıkarmak bir şans abi. Vallahi şans yani. Hani şey var ya Özgün. Çok meşhur laf. Ya onu katmayayım ya. Dur neyse katayım mı? Katmayayım. Burada bırakayım. Söyle Özgün. Söyle. Ya ben şeye çok şaşırıyorum hocam her zaman. Şimdi aile de müzisyen. Yani Niran Ünsal'ın kardeşi Haktan Canevi Şan İmparatoru diyorlar. Evet. Lakap olarak. Evet. Yani bu biraz da acaba genetik bir tarafı var mı, onu da çok merak ediyorum. Keşke Niran Ünsal gelse de sorsam. Anlattım ya biraz önce. Tez. Evet. Yani sadece ses kaslarının yıllar içindeki yapısıyla alakalı. Yani keşke mesela 20'li yaşlarda o ses kaslarına baktırdığı görselleri olsaydı. Detaylı. Keşke. Yani 30 sene sonra nasıl olduğunu böyle olağanüstü bir vokaloji tezi olur. Çok zevkli.
Yani imkansız çünkü ya normal şartlarda, anladın mı? Yani imkansız yani bunun bu şekilde çıkabilmesi. Hala çıkmaya devam ediyor. Tahtalara vurun, tahtalara. Süper. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀준 엠브레 호자 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림